Aynı şehir, aynı manzara, 3 farklı resim. Peki sadece ışığın değişmesi gerçekten her şeyi değiştirebilir mi? Bunu 2 defa daha yapacağım. Bir akşam üzeri bir de gece. Ve şu an güneş var. Tam öyle sıcağı diyebileceğimiz bir süre. Neyse, yapacak bir şey yok. Terleyeceğiz. Medeniyetin başka bir örneği de işte burada. Bisikletle yayaların, yani koşanların ya da yürüyenlerin ya da bisikletlilerin yürümek için kullandığı yola motorunu bırakan bir tane dağ var. Ya bunu hangi gerizekalı buraya bıraktıysa gerçekten. Yani aptalın önünde gidenler abi gerçekten. Dağdan gelip böyle burada salak salak takılıyorlar. İnsanlıktan bir haberler. Boş beleş. Ya baksana ya. Antalya'da ne biçim insanlarla muhatap oluyoruz. Oy, yoruldum. ...6.45. Garga bokunu yemeden geldik. Herhalde böyleydi yani. Yakın. Üstümü değiştirdim. Öğlen çok terlemiştim, hala ıslaktı. Şimdi empresyonist ressamlar nesneyi olduğu gibi değil, o an gördükleri ışıkla birlikte resmetmeyi tercih ediyorlardı. Gidelim. Daha fazla vereceğim bir bilgi kalmadı. Ay hadi gidelim. Bir sonraki durağa. Karga bokunu yemeden uyandım. Onu zaten söylemiştim. Yani ortada bir nesne ya da manzara var. Empresyonist ressamlar bunu gerçekçi şekilde resmetmeyi reddedip ışığın ona kattığı değişkenlikle birlikte bunu iç dünyalarında sıcak ve soğuk renklerle yoğurup o şekilde tuvale aktarmayı tercih ediyorlar. Abi YouTuber mısın? Bugün dedim koşmayayım. En azından bacaklarım dinlensin. Çünkü her sabah koşuyorum artık. Ama bugün de video çekmek için sabahın 5.30'da kalktım. Felaket terledim yine ya. Daha sonra bu empresyonist ressamlar resmettikleri nesne veya manzaraların gün içerisindeki farklı saatlerde maruz kaldığı ışıkla farklı değişimlere uğradıklarını keşfettiler. İşte bu değişken ışık sebebiyle ressamlar resmen acele ediyor. Atıyorum bir ressam saat 2'de meydanda bir kilisenin resmini yapıyor. Ama o yakaladığı ışık kaçmasın diye de acele etmek zorunda. 1-1,5 saat gibi bir süre içerisinde bu resmi bitirmek zorunda. Oy. Devam. Ay, bence yeter. Oğlum Antalya iyi hoş güzel de çok terletiyor ya. Böyle daha güzel. Evet. Umarım kamera açıları günün farklı saatlerinde aynı noktaya kamera koymaya çalışmak kadar leş, iğrenç bir şey yok. Gerçekten çok yorucu, stresli. Yani umarım en azından kamera açıları birbirine yakındır. Yakın olması benim için kafi. Çünkü olmazsa bu video biraz bok gibi olacak. Çok kısa bir yemek molası çünkü acımdan ölüyorum. Ya şu insanlar da ömürlerinde ilk defa 3 tane kemerli kapı görüyor gibi davranmasalar sanki. Ne olur yani. Evet. Aslında ömürlerinde ilk defa görüyorlar. Doğru. Herkes fotoğraf çekineceğim diyor, şu kalabalığa bak ya. Çekim yapmak imkansız. Ben de Cumhuriyet Meydanı'nı merak ediyorum. Bir de oraya gideceğiz şimdi. Bok var gibi. Bitiyor. Bir şey kalmadı.
Çok kalabalık lan. Çekim yapmak imkansız. Oğlum bu iş kolay olur falan sanmıştım. Böyle 5-10 dakikada biter sandım da. Ya ilk çekim yaptım Yalın Park'tan. Şu an Cumhuriyet Meydanı'ndayım. Cumhuriyet Meydanı'nda yürümem bile 1 saat falan sürdü. Yani acayip işler. Yeter. Ay bitti. Burası daha güzel. Neden? Antalya'ya bir şey olmuş. Yani hala terletiyor, hala nemli. Eski performansında hiçbir şey kaybetmemiş. Ancak kendine birkaç bir şey eklemiş, kendini geliştirdiği ortada. Deniz kıyısını, denizi gördüğünüz yerlerde hava çok güzel esiyor. Çok böyle ferahlatıyor insanı. Ondan sonra galiba pahalılıktan dolayı da insan kalmamış. İnsanlar artık burada değil, Antalya'ya gelmek istemiyorlar. Bu da benim işime gelir. Ben insan sevmeyen bir davar olduğum için. Güzel. İşte mevzunun çetrefilli kısmı da tam da burası. Ortalama bir yağlı boya tablonun kuruması, bittikten sonra kuruması aşağı yukarı 1 ila 2 hafta sürüyor. Tamam mı? Peki bu ressamlar ortalama kuruma süresi 1 ila 2 hafta olan bir tabloyu, yağlı boya tabloyu 1 ila 1,5 saat arasında nasıl bitirebiliyorlardı? Evet. Cevap çok basit. Hangisi daha dolu? İyi, bu ne böyle? Bir tabloya aşağı yukarı şu kadar boya gidiyordu. Bunların her biri 200 mililitre. Eşek kadar. Mama. Şimdi ben üniversitedeyken bizim akademisyen hocamız renk bilgisini doğru düzgün anlayabilmemiz için bizden bilindik bir ressamın bilindik bir resmini almamızı ve bunu birebir yapmamızı istedi. Ama birebir. Bayağı aynısı olacak yani. Tıpatıp aynısı olacaktı. Ben hatırlamıyorum. Kübizmin bir ressamlarından birini almıştım. Hangisiydi ya? Neyse. Hatırlasam söylerim. Bir arkadaşım Van Gogh'un yatak odası resmini aldı. Ve üzerine biraz doku sayılabilecek kadar, yani şu kalınlıkta bir boya katmanı sürdü. Ve hocamız gelip dedi ki, bu böyle olmaz dedi. Van Gogh buna daha fazla boya vurmuştu. Sen bu kadar az boya vuramazsın dedi. Ben de şaşırdım. Ne demek az boya yani? Adam bayağı boca etmişti yani, resmen yarım tüpü. Ondan sonra Hollanda'ya seyahat edip Van Gogh Müzesi'ni gezmeye karar verince bunu fark ettim. Van Gogh'un tablolarına baktığınızda, hani yandan bakmanıza gerek yok, önünden baktığınızda bile tablonun üzerinde şöyle bir boya katmanı var. Tam bu kadar boya katmanı. Bildiğiniz almış boyayı sıva şeysiyle, küreyle laps böyle vurmuş yani. Henüz kurumamış yağlı boyada resim yapmak da tam olarak böyle bir şey. Yani koyu yeşilin üzerine limon sarısı vurmaya kalktığınızda kurumamış bir koyu yeşilden bahsediyorum. O sarı koyu yeşille karışır ve açık bir yeşile dönüşür. Yani o sarı istediğiniz tonda o tuvale oturmaz. Bu yüzden vurabildiği kadar boya vurmaya çalışıyordu ki o renk istediği gibi o tuvalin üzerinde görünsün. Bu da kalın bir katmanda boya dokusu haline geliyordu. Yapabileceğimiz bir şey yok. Yani hızlı bir şekilde o duygu durum içerisinde o renklerle gördüğü şeyi tuvale yansıtıp resim yapıyordu vesaire vesaire. Kısacası aynı yere bakan iki insan aslında aynı şeyi görmeyebilir. Herkes dışarıya iç dünyasını yansıtır. Kim iç dünyasını ne ile beslerse dışarıya da o gösterilir.